Eskiler aklıma geldi Cahit. Pusat'ı da çağıralım. Abi onun bir daha bu masaya gelmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım. İyi ya. Gelsin burada menemenle yesin ekmeğini. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Numarası mı değişti bu çocuğun? Abi kim bilir onda daha ne numaralar var. Siz yiyin. Hadi buyur dayı. Yusuf, oğlum. Yemeğine hiç dokunmamışsın. Aç değil misin? Biraz başım ağrıyor baba. Sen de benim gibi şoktasın değil mi abi? Böyle bir sürprizle her gün karşılaşmıyoruz. Evet. Biraz sürpriz oldu. Ama sizin adınıza sevindim. Teşekkür ederim oğlum. Sizin desteğiniz ikimiz için de çok önemli. Peki nasıl bir düğün yapmayı düşünüyorsunuz baba? Henüz bu konuyu konuşmaya fırsatımız olmadı. Ama ben aile içinde bir tören uygun olur diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ben Baba, sen öyle istiyorsun ama Asya'nın bütün tanıdıklarını çağırmak ister belki. benim için de aile arasında küçük bir tören uygun. Kalabalık bir düğün olmasındansa böyle biz olmayı tercih ederim. Belki de yurt dışında evleniriz. Ha? Ne dersiniz çocuklar? Uzun zamandır ailece bir seyahate çıkmamıştık. Affedersiniz. Bu telefona bakmam gerek. İşle ilgili. Biraz sonra dönerim. Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Babamı nasıl ağına düşürdüğünü mü anlatacaksın? Benimle düzgün konuş. Nasıl bir oyun çeviriyorsun bilmiyorum. Ama umurumda değil. Çünkü önünde sonunda senin ayağına dolanacak. Bunu biliyorum. Bu yüzden de ne konuşacaklarını dinlemek istiyorum, ne de bu kirli oyununun bir parçası olmak.
Beni dinlemek zorundasın. Ne yaparsın? Yoksa babama mı şikayet edersin ha? Şimdiden boyunduruğun altına girmem için tehditlere başladın öyle mi? Hayır. Beni yanlış anlıyorsun. Senin esirin olmayacağım. Ben kendim gerçeği itiraf etmesini bilirim. Asıl sen şimdiden sonrasını düşün Asya Hanım. Sesini yükseltme. Duyacaklar. Bak, beni yanlış anlamayı bırakıp dinlemeyi tercih edeceksen buradan çıkınca görüşelim. Sonra ne istersen yaparsın. Şimdi yanlarına gitmemiz lazım. Sakinleşince sen de gelsen iyi edersin. Babana ayıp oluyor. Efendim, görevlendirdiğiniz adamınız aradı. Asya Meryem'in işini bitirmiş. İhanet eden kişi, kuyruğunu yutmaya çalışan yılana benzer Ekrem. Ne anladın Ekrem? Efendim, bana bir imada mı bulunuyorsunuz? Aferin, aferin. Zeki çocuksun. Emriniz nedir efendim? Ne yapalım? Bir şey yapmamıza gerek yok. Keşke sen ben yokken açıklasaydın Fehmi. Bilmiyorum, belki de haklısındır. Eğer babam mutluysa ben her türlü sürprize açığım. Yarın sizi aldattığını söylese bile bu böyle. Kenan, o nasıl laf oğlum öyle? Lütfen mazur gör Asya'cığım. Çocuklarım anne eğitimi almadıkları için bir hanımefendiyle nasıl konuşacaklarını bilmiyor. Ama tabii ben bir baba olarak elimden geleni yaptım. Hah, gel oğlum. Baba. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Buyur. Lütfen şaşkınlığıma verin. Sizin bu değerli bilgiyi bizimle paylaşmanıza sevindiğimi bile söyleyemedim. Telefon gelince de masadan kalkmak zorunda kaldım. Tekrar kusura bakmayın. Sorun değil oğlum. Bunu söylemem bile büyük bir incelik. Sizi böyle işlerinizde konsantre görmek beni pek memnun ediyor. Artık gönül rahatlığıyla uzun bir tatile çıkabilirim. Kusura bakmayın. Benim de bir görüşme yapmam gerekiyor. Tabii ki, lütfen.
Önemli bir toplantıdaydın herhalde. Ne istiyorsun Metin? Yoksa müstakbel kocanla mı birlikteydin? Meryem'in başına gelenleri öğrendim. Emin ol ki acını paylaşıyorum. O ihanetinin bedelini ödedi. Her şeyin bir bedeli var. Tehdidinde. Senin sırrının da. Fehmi'nin parmağına bir an önce yüzüğü takmaya bak. O aile içinde ne kadar erken güçlenirsen ikimiz için de o kadar iyi olur. Yakında senden taleplerim olacak. Allah senin belanı versin. Abi mekanı niye pusata bıraktı ben anlamadım. Orası pusatın içinde kalmış Erhan. Hem abiye İstanbul'da mekan mı yok? Cahit, Efendim abi. Safiye ile konuştunuz mu? Neyi abi? Düğünü ne zaman yapacağız? Yani sen ne zaman dersen o zaman abi. Yarın. Belki yarından da yakın. Bir tarih seçin artık. Sırada ne var? Yok abi ben daha hazır değilim. Neden Erhan? Sen bana Seyfo dayının emanetisin. Allah korusun. Seni baş gözetmeden bana bir şey olursa öbür tarafta Seyfo dayım beni rahat bırakmaz. Değil mi Cahit? Abi Erhan zaten nikah kıymış. Ne? Ne? Oğlum sen demedin mi kazara 2 çocuk yaptım sakın abiye söyleme diye? Abi vallahi kuru iftira. Yani öyle salladım çocuklara. Ya Cahit sen ne zamandan beri adam satar oldun? Size bir şey anlatmam gerek. Yusuf hakkında. Affedersiniz. Asya Hanım'ın aracı hazır. Tamam Hakkı. Teşekkür ederim. O zaman izninizle ben kalkayım. Bu güzel gece için çok teşekkür ederim. Artık bir aile olduğumuza göre daha sık görüşeceğiz değil mi? Sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Birader. Şimdi biz anne mi diyeceğiz bu Asya Hanım'a?
Abi beni işletmiyorsunuz değil mi? Yok Erhan. Bütün olan biten bu. Hepsini anladım ama... Yusuf şimdi senin yanında niye değil? Onu anlamadım abi. İstemedi. Kendi yolunu seçti. Yusuf Kuzuzade olmak daha tatlı geldi demek ki. Lüküs hayat, yan geldi hayat. Sen ne düşünüyorsun Cahit? Meseleyi anlamaya çalışıyorum abi. Anlamayacak ne var bunda? Her şeyi biliyorsunuz artık. Abi bunu şimdiye kadar neden anlatmadın? Yusuf'un kim olduğunu önce benim kabullenmem gerekiyordu. Sonra da Yusuf'un. Peki ya şimdi ne düşünüyorsun? Benim yolumda benimle yürümeyen, evlat da olsa yolumdan kıymetli değildir. Panellerde sorun var. Parazit yapıyor. Bir kontrol et. Anlaşıldı. Tamam, panellerde sorun yok. 3 saniye içerisinde devreye geç. Orta Doğu yine birbirine girmiş Yürgen. Hizaya girmek için yeni kralını bekliyor.
Açtığın kral yolu sayesinde bölgedeki bütün güçler emrine boyun eğmek zorunda. Boyun eğseler de alacağım. Eğmeseler de Yürgen. Çok kelle gidecek demek ki. Alınacak kelleler ve kaleler var Yürgen. Bakalım ilk kalemiz ne durumda? Emrine amade. Diğer ekip nerede? Sismik ve nükleer araştırma ekipleri madende çalışıyor. Çalışmaların ne durumda olduğunu görmek istiyorum sevgili Yürgen. Ziyaret için ekibi bilgilendiririm. Arkadaşlarının kaybı morallerini bozmuştur. Biraz motivasyon iyidir. Arkadaşınız için üzgünüm. Keşke formülü çalmayı başarabilseydi. Belki ona yeni bir hayat sunardım profesör. Eseriyle onu ölümsüzleştirebilirdim. Ama umarım bu ölümsüzlüğü siz yaşarsınız. Profesör Selçuklu'nun formülünü bulduk. Isınma problemini çözmeye çalışıyoruz. Yeni Phoenix serisi çok yakında elimde olacak. Bu maket kuşların moleküllerine ayrılmasını istemeyiz. Değil mi sayın profesör? Öyle bir şey olmayacak. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Hazır olunca size sunacağız. Okey. Sana söylemiştim. Motive edilmeye ihtiyaçları var. Kumanda odasını görmek ister misin? Görelim Yürgen. Madenin içini de görmek istiyorum Yürgen. Şimdilik mümkün görünmüyor. Şartlar gereği madendeki elektronik aksamı sınırlı alanda kullanabiliyoruz. Bu tüneller nereye açılıyor? Metro istasyonlarına. Peki fark edilirse? Fark eden için epey acılı olacaktır.
Sence istasyonun güvenliği yeterli mi? Buna Kaiser karar verecek. Kalende gedikler var gölge. Kaiser, sevgili dostum, tam zamanında. Geldiğin için teşekkürler Yusuf. Ne söyleyeceksen söyle. Bu gizli buluşmalardan rahatsız olduğumu biliyorsun artık. Fehmi'ye tuzak kurduğumu sanıyorsun ama yanılıyorsun. Onunla ilişkimiz hiç düşündüğün gibi gelişmedi. Sen buna ilişki mi diyorsun? Bu sadece yıllardır oynadığın oyunlardan biri. Eminim arkasında da bir planın vardır. Fehmi ile birlikte olmak da, evlilikte benim fikrim değildi. İlk adımı atan her zaman o oldu. Benden buna inanmamı bekleme. İnanmak zorundasın. Çünkü gerçek bu. Daha önceden her şeyi benim için yaptığını söyledin. Bunu da mı benim için yapıyorsun? Bana yakın olmak için mi üvey annem oluyorsun ha? Fehmi ile evlenmemin seninle bir alakası yok. Sana inanmıyorum. Bunun ne kadar hastalıklı bir şey olduğunun farkında mısın ha? İster inan ister inanma. Karar verdim. Bundan sonra kendi hayatımı yaşayacağım. Kendi hayatımı yaşayacağım diyorsun. Ama evleneceğin adam benim babam. Kendini boşuna kandırma Yusuf. Fehmi senin baban değil. Asya'nın güvenini kazanmayı başardım. Bu nasıl oldu? Anlat bana. Meryem'in Mete Aymar adındaki eski bir istihbaratçıyla görüştüğünü öğrendim. Ve durumu Asya'ya haber verdim. Onu tanıyorum. Biz de bazı işlerimizde kullanmıştık. Mete'nin Meryem'le ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama vakit kaybetmeden Asya ile temasa geçtik. Görüşmeye Asya ile beraber gittik. Şu anda benden başka güvenebileceği kimse yok. Meselenin ne olduğunu öğrenebildin mi? Maalesef hayır. Ama çok sevdiği dostu Meryem'i öldürmesine sebep olacak kadar hayati olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatli olmalısın. Sakın Asya'nın güvenini sarsacak bir şey yapma. Ve aralarındaki meseleyi öğren. Emredersiniz. Asya'nın konseye ihanet etmiş olması durumunda ne yapmamı emredersiniz? Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Asya'nın bir sırrı olduğunu tahmin ediyordum. Ama bu kadarını beklemiyordum. Sırrı açığa çıktıysa gücünün sonuna gelmiş demektir. Asya'nın gerçekten kim olduğunu göreceğiz. Beni asıl gölgenin sırrı ilgilendiriyor. Ne demek istiyorsun? Gölge konseyin çizdiği sınırlar içinde hareket ediyor gibi görünüyor. Ama aslında tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlamak güç. Onun her hamlesini yakından takip ediyorum. Öyleyse uyuşturucu trafiğini ele geçirdiğinden de haberin vardır. Elbette. İstasyondan ve madendeki gezi çalışmalarından da haberdarım.
Onun dengesiz ve kestirilemez oluşu seni rahatsız etmiyor mu? Gölge kaynağından fışkıran coşkun bir nehir. O nehir hangi topraklardan geçerse geçsin, nihayetinde benim denizime dökülecek. Ne oluyor burada? Senin onu kontrol etmen gerekiyordu. Sence bu gerekli miydi gölge? Sakin ol Yürgen. Bir gecede tam 9 adamımızı kaybettik. Diyelim. Sen de sakin olsan iyi olur Kaiser. Güvenliğin yeterli olduğunu düşünseydim seni çağırmazdım. Onları eğitmen gerekiyor, temizlemen değil. Keşlerle işim olmaz. Ben de sizi bekliyordum. Zerko. Zerko. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Seni hapishaneden bunun için mi çıkardım? Bunun için çıkardım. Ben de görevimi yaptım. Henüz değil. Buna ilaçları test edince karar vereceğiz. Ben test ettim. Şunun üstünde. Sonradan da sakinleştirmem gerekti tabii. Ama öldürmenize gerek yoktu. Durum tamamen benim kontrolüm altındaydı. Biz ilaçları fedai grubunda denerken senin de temizlenmen lazım Zerko. Sana sakin olmanı söyledim Kaiser. Ben işimi yapıyorum. Senin işin istasyonu güvenli bir hale getirmek. İçindekiler işimi engellerse temizlerim. Aşırı hijyenin insan sağlığına zararlı olduğunu biliyor muydun dostum? Beni hayatta tutan en önemli iki şeyden bir tanesi hijyen. Ya diğeri? Tabii ki sen ve senin gölgen. Benim gölgem neymiş? Hayatımı sana borçlu oluşum. Okey. Hoş geldin Pusat. Hoş bulduk eski dostum. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Ne içersin? Bir demli çayını alırım. Raskoln Karadeniz'in yukarı kıyısında doğdu. Pusat aşağı kıyısında. Deniz aynı deniz. Damak zevki bu kadar nasıl ayrı olabiliyor? Hiç değişmemişsin Raskoln. Raskoln değişmedi. Ama Pusat İstanbul'da yokken çok şey değişti. Gelişmeleri duydum. Buraya da bunun için geldim. Raskoln seni dinliyor. Babamın kurduğu mekana geri döndüm. Artık hak ettiğim koltuktayım. İstanbul'un bütün yeraltı dünyasına el koyacağım. Benimle misin?
Raskoln kurtlarla arkadaş olur. Ancak elinden baltayı da bırakmaz. Güzel söze ne denir? Hadi içkini çabuk bitir de muhabbete benim ofiste devam edelim. Babacığım, iyi misiniz? Evde bir şey mi rahatsız etti sizi? İyiyim evladım. Ne rahatsızlığı. Öyle mutluyum ki. Hele anneni bir görsen. Hiçbir şey anneni bu eve dönmek kadar mutlu edemezdi. Ona dünyaları bahşettin evladım. Berhudar ol oğlum. Allah senden razı olsun evladım. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Beni çağırıyorlar evladım. Efendim? Tamam, geliyorum. Buyurun. Bunlar insansa ben neyim demekten kendimi alamıyorum. Kompresörle şişirilmiş gibi. Hayret. İğneyi ince sönmemişler. Efendim? Buyurun hemşire hanım. Durumları nasıl? Vücutlarındaki aşırı güç yüklenmesinden dolayı sinir sistemlerinde deformasyon oluşmuş. Serumla sakinleştirici ve mineral takviyesi yaptık Hüsnü Bey. Bu kapsülleri de derilerinin altından çıkardık. Adamların derisi deri değil, çekmece sanki. Uyandı Çin malı Herkül. Siz çıkabilirsiniz hemşire. Peki Hüsnü Bey.
Çöz beni. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Neredeyim ben? Siz kimsiniz? Profesör nerede? İlaçlarımız nerede? Bu ilaçlar sizi manyak etmiş. Ama hala akıllanmamışsınız. İlaçlar olmazsa yaşayamam ben. Bize ilaçlarımızı ver. İlaçlarımızı ver. Size ilaçlarınızı veremem. Ama isterseniz yoğurt veya ayran veririm. Yoğurt hakiki şifadır. Tavsiye ederim. İlaçlarımızı ver lan. Dur. Dur gitme. İlaçlarımızı ver. Gitme. Gitme dur. Gitme. Dur. Buraya gel. Kaiser'i getirirken bunların olacağını biliyordun. Bunu yapmak zorundaydım. İstasyonun güvenliği her şeyden önemli Ariel. Ne zaman taşınıyoruz? Kaiser güvenliği sağlama alınca. O zamana kadar sen de adımlarına dikkat et. Borsa ilgimi çekmese de üzerimize çektiğin şimşeklerle ilgileniyorum maalesef. O şimşekler birkaç tuşla dağılıp gidecek gölge. Batıdaki oyun salonunun açılmasını bekliyorum. Dağılıp giden tek bir şey var. O da dikkatin Ariel. Oyuncağını al, son oyununu oyna. Son kadehini iç, ayıl, görüşelim. Yapacak işlerimiz var. İstasyon hazır olunca sistemi orada yeniden kurmam gerekecek. Sistemi devre dışı bırakmadan önce halletmem gereken çok iş var. Burada yeteri kadar vaktimiz olacak mı? Artık burası güvenli değil. O yüzden elini çabuk tut. Bu taş Babil'den mi? Evet, Babil'in hayatta kalan son düşmanından. Alemdar'dan bir hatıra. Onu bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. O değerli bir düşman. Saygıyı hak ediyor Ariel. Bu yüzden onun kafasını bu taşla ezip başladığım işi bitireceğim. Seni çağırdığım için kusura bakma Polat. Ama bu konu beni ilgilendirdiği kadar seni de ilgilendiriyor. Seni dinliyorum Zeynep. Mete her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Yusuf'un benim oğlum olduğunu biliyor. Babasının sen olduğunu da. Bunun umurumda olmadığını da biliyor mu? Önemli değil. Bunu mutlaka sana karşı da kullanmak isteyecektir. Cesaret edebileceğini sanmam. Artık Yusuf'la ilgilenmediğini biliyorum. Ama yine de gerçeğin bilinmesini istemezsin diye düşünmüştüm. Benim için hiçbir şeyi değiştirmez.
Mete'nin derdi neymiş? Beni bu gerçeği herkese söylemekle tehdit ediyor. Karşılığında ne istiyor? Desteğimi istediğini söyledi. Onun yakamdan düşmeyeceğini biliyorum. Bu durumu tersine çevirmem gerekiyor. Onu tanımıyorsun. Eli her yere uzanır. Muhakkak bir zaafı olmalı. Var. Annesi. Ama ona bir şey yapmanı ben de istemem. En azından amacı için belirlediği yolu bilmem gerekiyor. Mete kıvraklığıyla bilinir. Bulunduğu durumun şartlarına göre değişir. Yolunun nereye bağlanacağını asla kestiremezsin. Peki senin tavsiyen ne? Bu durumda iki seçeneğim var Zeynep. Ya Mete'yi öldüreceksin ya da bu diyardan gideceksin. Onu ortadan kaldırmaktan başka çarem yok. Benden söylemesi. Mete yaş tahtaya basmaz. Seni tehdit ederken sonrasında başına gelecekleri düşünmüştür. Kendini garantiye almıştır. Sence bundan başka bir çözüm var mı? Mete'yi senden daha iyi tanıyorum. Başının derde girmesini istemiyorsan benden habersiz hiçbir şey yapma. Açıkçası git buradan Zeynep. Yusuf için hiçbir şey yapamayız artık. Çok geç. Bırak geçmiş geçmişte kalsın. Ha? Yavaş olun gençler. O benim dostum. Aramanıza gerek yok. Gençlerin bir kabahati yok Mete Bey'im. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Sen de haklısın Serkancığım. Uzun zamandır görüşemedik. Siz geri çekilince biz de ortalıkta gözükemedik. Artık yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Hayırdır Mete Bey'im? Hayır Serkan, hayır. Çok yakın bir zamanda benim için yeni bir dönem başlayacak. Eski gücüme ve prestijime kavuşacağım. Yanımda eski dostlarım olsun istiyorum. Seni bunun için çağırdım. Başım üstüne. Yanınızda olmayı her zaman istemişimdir. Ama anlayamadım. Teşkilata geri mi dönüyorsunuz? Henüz değil. Ama yakında güçlü dostlarım ve bağlantılarım sayesinde güzel bir teklif alacağımı umuyorum. Bu habere gerçekten çok sevindim. Benden bir isteğiniz var mı Mete Bey? Sen teşkilatın emektarısın, bilirsin. Eski güzel günlerimizin hatırına emeklilerden, atılanlardan, küsmüşlerden işimize yarayacak kim varsa haber sal. Gelsinler. Ne kadar zamanım var? Kaybedecek zamanın yok. Anladım efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni mekanım nasıl? Sana yakışmış.
Odama gel artık iş konuşalım. Bize 2 çay. Raskoln çay içmez. Çay bir olsun. Arkadaşa da onun içkisinden getir. Ama çay bardağında. İçi senin, bari dışı benim istediğim gibi olsun. Artık yeni mekanımız burası Raskoln. Kumar işini burada döndüreceğiz. Seninle çok güçlü bir ekip olacağız Raskoln. Raskoln Pusat'ın döneceğini biliyordu. Pusat gelene kadar güçlü iş ortakları buldu. Kimmiş bu güçlü ortaklar? Biri Mete yaşlı kurt. Diğeri de Kenan Kuzuzade. Kuzu postuna bürünmüş genç kurt. Nereden buldun Raskoln onları? Onlar Raskoln'u buldu. Nereye yatırım yapacaklarını iyi biliyorlar. Burada açılacak kumarhaneye katkıları olur. Büyük halay için büyük davul gerekmez Raskoln. Bu adamların işimize yarayıp yaramayacağını zaman gösterir eski dostum. Şimdi kumarhaneye gerekli olan makineleri konuşalım. Rulet olmazsa olmaz. Arkadaş can çıksa uy çıkmıyor ya. Rus değil mi? İlk akla gelen şey rulet. Tamam, rulet olsun. Ama Rus ruleti değil ha. İlk günden bize yerden adam toplattırma Raskoln. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sonra ne dedi abim düğün tarihiyle ilgili? Başka bir şey demedi. Yani tarihi bizim belirlememizi istiyor. Hı hı. Ben uygun bir zamanda onunla konuşayım o zaman. Olur. Ama bugün açma konuyu. Kötü bir şey mi var? Biz dün ofisten ayrıldık Safiye. Anlamadım. Abi ofisi Pusat'a bıraktı. Hepimiz çıktık oradan. Abim mi istedi? İstedi ki ceketini aldı çıktı. Bir bildiği vardır onun. Herkes geldiğine göre konuşmaya başlayabiliriz. Ben İstanbul'da yokken ayrı ayrı kelleler çıkmış. Ama artık döndüm. Artık bir başınız var.
benden habersiz kumar işine girecek olanın başını alır, leşini veririm. Kumarın merkezi bu mekan olacak. Ayrı mekan açacak adam %50 haracını bana verecek. Sözü olan %50 çok değil mi? Polis baskınlarından zaten büyük darbe aldık. Büyük mekanlarımız basılınca butik kumarhaneler açtık. Kumarı gençlere kadar indirdik. Ama orada da küçük paralar dönüyor. bu işte gençlere, çocuklara ulaşmak çok önemlidir. Raskoln çoluk çocukla uğraşmak istemez. Onlarda para bulunmaz. Çocuklar benim ayaklı gazetelerim. Namımı onlar yayacaklar. He. Bir şartım daha var. Her makine için ayrı komisyon vereceksiniz. İtirazı olan var mı? İtiraz edecek olan adama bu mekanda dokunulmayacaktır. Şerefim üzerine yemin ederim. Emrin başım üstünedir Pusat abi. Raskoln Pusat ile çalışmaktan gurur duydu. Hoş geldiniz beyler. Beni misafirlerimle yalnız bırakın çocuklar. Serkan, ekip çok sağlam görünüyor. Arkadaşlarla uzun uzun konuştuk Mete Bey. Sizinle çalışmaktan onur duyacaklarını söylediler. Görevdeyken sizinle çalışma fırsatım olmuştu efendim. Desteğinizi unutamam. Seni hatırladım. Devlet terbiyesi alan adamın hali başka Serkancığım. İşte vefa örneği. Estağfurullah efendim. Göreve dönmeden önce bizden tam olarak istediğiniz nedir Mete Bey? İşte bu da Serkancığım, görev adamı. Çok güzel. Sizi sevdim. Acele etmeyin arkadaşlar. Zamanı gelince hepsini uzun uzun konuşacağız. Şimdilik sizden istediğim sadakatiniz. Eğer siz bana bunu verirseniz ben de devletin size göstermediği vefayı veririm. Şüpheniz olmasın efendim. Ben arkadaşlara kefilim. Şartlar benim için değişene kadar bu sır aramızda kalacak. Memuriyetime yeniden döndüğümde birlikte çok iyi işler yapacağız. İnanın, devletin kucağından daha sıcak bir tek ana kucağı var.
Anadolu Hanım'a uğrayalım önce Erhan. Oradan havuz başına geçeriz. Anadolu Hanım ofise gitmek istiyor abi. Oradan alması gereken şeyler varmış. Laboratuvarı tamamen boşaltmadık mı biz? Saksıları unutmuşuz abi. Onlarda nadir bitkiler varmış. O bitkiler neyse söylesin biz buluruz. Ofise gitmeyin şimdi. Bir şey mi diyeceksin Cahit? Yok abi estağfurullah. Sen söylemesen de ben söyleyeceğim Cahit. Ne söyleyecekseniz söyleyin artık. Abi Pusat etrafına eski kopukları toplamış, mafyacılık oynuyormuş. Bana ne Erhan? Senin mekanında abi. Sana ne Erhan? Efendim Muhsin. Tamam. Biz de hemen oraya geçiyoruz. Erhan sen arkadaşlarla Anadolu Hanım'ın yanına geç. Muhsin şu şerifin borsa işlemlerini yaptığı mekanı tespit etmiş. Biz Cahit'le oraya gideceğiz. Peki abi. Abi gidelim de yasal değil mi borsadaki işlemler? Mekanı basıp ne yapacağız? Yasal işlemleri neden takma adla ve yıkım kararı çıkmış bir binada yaptıklarını öğreneceğiz. Nasıl gidiyor kadim dostum? Paraya dikkat çekmeyecek şekilde aktarmaya çalışıyorum. Birkaç güne daha ihtiyacım var. Kaiser istasyonun hazır olduğunu söylüyor. Bence hemen burayı terk etmeliyiz. İşlemlerine de orada devam edersin Ariel. Sistemi yeniden kurmak çok vaktimi alacak. Paranın Türk bankalarında kalması çok riskli. Bence paran istasyonda güvende olur. Hiç sanmıyorum. Kaiser bu miktarda bir parayı güvenlik açısından risk olarak görebilir. O zaman elini çabuk tut. Eleman takviyesi istiyor musun usta? Şimdilik gerek yok abi. Biz 4 koldan çalışıyoruz. Maşallah. Pazartesiye kadar bütün işi bitireceksin. Yoksa karışmam usta. Merak etme abi. Söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Tamam. O zaman seni oyalamayayım usta. Hadi sen işine bak. Eyvallah. Nasıl? Beğendin mi Raskon? Çok hızlı ilerliyorsun Pusat. O kadar uzun zaman bekledim ki bu günleri. Bir saat daha oyalanacak takatim yok. Büyük masalarda büyük adamlar bir saatte büyük paralar kazanır. Biz de kazanacağız Raskon. İşte büyük oyunların oynanacağı masalar geliyor.
Niye geldin buraya? Misafir karşılama şekliniz hiç hoş değil. Niye geldin buraya? Misafir karşılama şekliniz hiç hoş değil. Yakında buralar çok şenlenecek Raskoln. Raskoln İstanbul'a oturmak için gelmedi. Bunu bekliyordu. Sana söz veriyorum ortak, beklediğine değecek. Öyle bir şamata koparacağım ki burada duymayan kalmayacak. Raskoln'un telefonu çalıyor. Bak sen telefonuna. Ben de bir aşağıyı kontrol edeyim. Raskoln, Hüsnü denen adam geldi Raskoln. niye gelmiş? Seninle yüz yüze konuşması gerekiyormuş. Raskoln gelecek. Bekle. Geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Kolay gelsin. Eyvallah. Kolaysa başına gelsin. Ne zaman gidiyoruz laboratuvara? Abiyle konuştum. Anadolu Hanım'ın istediği bitkiler neyse söylesin. Biz bulur getiririz dedi. Nereden bulacaksınız da getireceksiniz? Ha? Nereden? Nasıl bitmiyor abla? Sen onları cennetten topladın. Evet. Cennet vatanımdan topladım. Cennet vatan bizim değil mi? Yine toplarız. Toplatmazlar anacığım. Siz beni hiç anlamıyorsunuz ama Erhan. Bunca yıl bu günlerin hayalini kurdum ben. Laboratuvarımda toryum meselesini halledersem toprağa dönecektim. Kayıp hazineleri çıkaracaktım topraktan. Bizim ofiste gömü varmış he. Ben seni şimdi cennet vatanıma gömeceğim Abbas. Anadolu Hanım şu meseleyi siz iyice bir anlatın. Bak, bu ülkeyi karış karış gezdim ben. Ne bereketli, cins topraklarımız var biliyor musun? Envai çeşit toprak, tohum, çiçek. Kataloglara bile girmemiş bitkiler var bizde. Nerede gördüğünü söyle, biz yine gider toplarız. Ay, toplayamazsınız be yavrum. Bırakmazlar. En iyiymiş canım, toprak bizim değil mi? Güya bizim. Güya üzerinde bizim bayrağımız dalgalanıyor. Ama aslında bu topraklara sahip çıkmakta aciziz yavrum. Kim sahipleniyor peki? Yabancı bilim adamları bütün topraklarımızı karış karış geziyorlar. Değerli toprağı tespit ediyorlar, bitkileri de tespit ediyorlar. Sonra bir şekilde tescil ediyorlar ve koruma altına alıyorlar. Her şey usulüne, kitabına uygun. Bilim adamı kendi adına tespit edince, dilediğince numune alabiliyor, üstüne de deneme yapabiliyor, hatta üretebiliyor, para da kazanıyor. Ama senin elini sürmen yasak. Olmaz öyle şey. Ah böyle neler oluyor evladım. Bir bilsen. Siz o bitkileri nasıl temin ettiniz peki? Ben Anadolu'yum. Benim önümde hangi güç durabilir? Biz de Anadolu çocuğuyuz. Bakarız bir çaresine. Tabii bakarsın. Dün gece nasıl geçti? Güzeldi. Aman Yusuf anlatsana biraz. Merak ediyorum. Babanın Asya ile evleneceğini duyunca çok şaşırdın mı?
Şaşırdım tabii. Ama Fehmi Kuzuzade bu. Bizi nasıl şaşırtacağını iyi bilir. Sen pek sevinmiş gibi görünmüyorsun. Babam adına sevindim. Mutlu görünüyordu. Önemli olan da bu değil mi zaten? Gelsene Kenan. Yusuf dün geceyi anlatıyordu. Ama her zamanki gibi ağzından zorla laf alıyorum. Biraz şokta tabii. Kolay değil, bu yaştan sonra üvey anne geliyor. Güzel geçmiş dün gece. Yani işte ne kadar güzel geçebilirse. Sen müstakbel gelin hakkında ne düşünüyorsun? Benim için bir sorun yok. Asya babamın yanına yakışabilecek bir kadın. Ama sen bu durumdan pek memnun değilsin galiba. Onu nereden çıkardın şimdi? Dün gece pek keyfin yok gibiydi. Öyle mi? Bana sevindiğini söylemiştin. Babam mutlu olduğu sürece ben de mutluyum. Efendim, Mete Aymar geldi. Nerede? Hakkı Bey yukarı aldı. Size de haber vermemi istedi. Tamam. Fehmi Beyler yok mu? Yok Mete. Ayrıca Fehmi Bey'le görüşmek için randevu alman lazım. Mete, bu ani ziyaretini neye borçluyuz? Haber vermeden gelişime hepiniz şaşırdınız demek ki. Emin olun, ben de duyduklarıma bu aralar çok şaşırıyorum. Yeni haberleri bizimle paylaşmaya geldin anlaşılan. Böyle geçelim lütfen. Siz olmasanız Hakkı Bey beni ayakta misafir edip geri gönderecekti Kenan Bey. Oysa sizinle iş ortaklığımız yeni olmasına rağmen ben Hakkı'yı yıllardır tanırım. Yıllardır da hiç değişmedin Mete. Sizin nasıl bir iş ortaklığınız var Kenan? Mete Bey beni Rus bir yatırımcıyla buluşturdu. Birlikte paradan para kazandık. Benimle olan kazanmaya devam eder. Yeni bir iş teklifi mi var yoksa? Bu sefer bir teklifle değil, dostluğumuz adına bir taleple geldim. Sizin için ne yapabiliriz? Birine ulaşmak istiyorum. Sizin daha önce onunla çalıştığınızı duydum. Kimmiş? Asya Tuna. Niye arıyorsun onu? İş yapmak istiyorum. Sakıncası yoksa. Eğer bunun için geldiysen bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Onu git kendin bul. Ona ulaşmanın kolay olmadığını duymuştum. Doğruymuş demek ki. Neyse. Ben başımın çaresine bakarım. Fehmi Bey'e selamlarımı iletin lütfen.
Efendim Yusuf? Mete Aymar az önce buradaydı. Ne istiyormuş? Asya Tuna ile iş için görüşecekmiş. Bizden irtibat kurmamız için yardım etmemizi istedi. Bu adam oyun oynuyor. Babamla aranızda olan biteni kesinlikle biliyor. Yoksa buraya o kadar rahatlıkla gelip bunu sormaya cesaret edemezdi. Fehmi de orada mıydı? Yoktu. Ama Mete başka bir bahaneyle yine gelecektir. Ben onunla ilgileneceğim. Ne oldu? Bu Mete Aymar başımı belaya sokacak. Gerekeni yapalım. Yapacağım Ozi. Bana onun saklandığı yeri. Yine şu adres saptırma işine denk geldiysek bina gerçekten hasarlı olabilir abi. Sanmam. Muhsin saptırılan adresi deşifre ederek bu mekana ulaştı. Yıkılacak bir binaya fazla masraf etmişler Cahit. Abi alt tarafta da güç birimi var. Çalışır vaziyette. İzlerini bulduk. Gidelim. Ariye. Tahmin etmeliydim.
Kıl payı kaçırdık elimizden. Hala sıcak. Deşifre olmayı nasıl başardın? Hızlı hareket etmek zorundaydım. Bir daha böyle sürprizler yapacağın zaman haber ver. Ben sürprizlere bayılırım. Bomba. Abi! Hayırdır? Derdi neymiş Mete'nin? Asya Hanım'ı sordu. Onunla iş yapmak istediğini söyledi. Bildiğimiz Mete. Yusuf'la Kenan'dan sonra şimdi de Asya'ya yakın olmak istiyor. Amacı ailemizin iplerine sımsıkı sarılmak. Efendim, belki bu durumu Asya Hanım'la konuşmanız gerek. Buna hiç gerek yok Hakkı. Asya akıllı bir kadın. Mete'nin niyetini anlayacaktır. Bu arada Azra şirkette mi? Eğer buradaysa yanıma gelsin. Tabii efendim, müsaadenizle. Çok sıcak. Buranın başka açılacak yeri yok mu? Biraz hava gelsin. Nihayet gelebildiniz. Yerimde zor duruyorum zira. Raskolni'nin seninle işi bitti. Neden geldin? Raskolni'nin bitmiş olabilir. Ama Hüsnü'nün onunla işi bitmedi. Aramızdaki meseleyi dövüşerek çözeceğiz. Raskolni senin isteğini kırmayacak. Ama kemiklerini kıracak. Hadi. Bekliyorum. Şunu yerden kaldır Abdimitri. Hiç zahmet etmeyin. Ben kalktım bile. Tebrik ederim. Bir kızdan iyi dövüşüyorsunuz. Gel. Hadi. Of ya. Hey Tulan! Benim adım Demir Hüsnü.
Şunu yerden kaldırır mısın Dimitri? Gel Azra'cığım. Beni çağırmışsınız. Gel. Otur lütfen. Senden ilgilenmeni istediğim bir mesele var. Buyurun efendim. Benim için bir evlilik sözleşmesi hazırlamanı istiyorum. Ve sözleşmeyi avukatım olarak Asya Hanım'a götüreceksin. İşinize karışmak istemem ama önce sizden öğrenmesi daha doğru olmaz mı? Asya Hanım'ın bunu anlayışla karşılayacağından hiç şüphem yok. O yüzden senden standart bir sözleşme hazırlamanı ve bunu kendisine iletmeni istiyorum. Bu işi en zarif şekilde halledeceğinden eminim. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Ben hemen hazırlıyorum. Lütfen. Anadolu Hanım nadir bitkilerle ilgili bir sürü şey anlattı abi. Bir şeyler öğrendin mi bari Erhan? Şimdi anlatıp kafanı şişirmeyeyim abi. Ama öğrendim sayılır. Bulabilecek misin istediği şeyleri? Mecbur bulacağız abi. İhmal etme. Yoksa o duramaz, kendi aramaya kalkar. Tamam abi. Yarın ilk işim onu halletmek olacak. Hoş geldin. Merhaba, bekletmedim değil mi? Ben de az önce geldim. Otur lütfen. Hoş geldiniz. Menüye gerek yok. Sade Türk kahvesi istiyorum. Bu akşam bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Telefonda önemli olduğunu söyleyince merak ettim. Fehmi Bey ne kadar erken imzalanırsa o kadar iyi olacağını söyledi. Ne imzalamamı istiyorsunuz? Evlilik sözleşmesi. Sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyorum. İsterseniz maddeleri inceleyebilirsiniz. Soracağınız bir şey olursa cevaplamaya hazırım. Kalemin var mı? Kalem? Tabii ki var. Nereleri imzalamam gerekiyor? 2 ayrı sayfada isminizin yazılı olduğu yerlerin altını. Okumayacak mısınız? Gerek yok. Ben Fehmi'ye güveniyorum. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Bunda ters bir şey yok. Böyle büyük bir ailenin parçası olmanın şartları vardır. Umarım günü geldiğinde Yusuf'la aynı şeyi sen de yaşarsın Azra. O zaman beni daha iyi anlayacaksın. Pardon. Efendim Ozan. Tamam. Başka bir şey yoksa benim kalkmam gerekiyor. Yok, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz daha iyisinizdir umarım. Raskoln yıllardır bu kadar güçlü yumruk yememişti. İltifatınızla beni şımartıyorsunuz. Ayranlarımız da geldi. Raskoln ayran içmez. Bakın ayran şifalıdır. İçin lütfen. Yoksa beni kıracak mısınız?
Fena değil. Artık aramızdaki meseleyi hakkaniyetli bir şekilde çözdüğümüze inanıyorum. Mesele sonsuza kadar kapandı. Müsaadenizle ben artık işimin başına döneyim. Size iyi günler dilerim. Kenan Bey, insansız hava araçları ile ilgili üretim raporları gelmiş. Önemli olduğunu söylediğiniz için bizzat ben vermek istedim. Teşekkür ederim. Gelsene biraz sohbet edelim. Sana bir şey soracağım. Buyurun. Dedem, Vahap Kuzuzade. Onunla çok yakındınız. Hatta bazen sırlarını babamdan çok seninle paylaştığını düşünürdüm. O yüzden hislerine güveniyorum. Dedem beni sever miydi? O nasıl söz Kenan Bey? Dedeniz Yusuf Bey ve sizi hayattaki her şeyden ayrı tutardı. Ama belli ki Yusuf'u daha ayrı tutuyormuş. Nereden bu sonuca vardınız bilmiyorum ama çok yanlış düşünüyorsunuz. Öyle olsa kendi ismini size vermezdi. Kenan Vahap Kuzuzade. Belki de haklısın. Size bir sır vereyim mi? Bence bu ailede Vahap Bey'e en çok benzeyen sizsiniz. Mesela aynı dedeniz gibi son derece soğukkanlı ve ketumsunuz. Bazen size baktığımda karşımda Vahap Kuzuzade'yi görüyorum. Bunu sır olarak saklamazsam başın çok ağrır biliyorsun değil mi? Siz sır saklamayı iyi bilirsiniz. Tıpkı dedeniz gibi. Efendim. Anladım. Benim için uygundur. Birazdan yola çıkarım. Çıkıyor musunuz? Evet, önemli bir işim var. İzninizle. O zaman ben de aracınızı getirmelerini söyleyeyim. Merak etme. Bundan sonra sırdaşız. Raskol'un hayata döndü. Pusat bekliyor. Gidelim. İyi misin Raskol? Kim bunlar? Sen burada kal. Şimdi öğreneceğim.
demek sensin. Seni daha önce uyarmıştım. İstanbul'a 2 Rus fazla. Ortak nerede kaldın sen ya? Ben Andrei. Tilki! Raskolunu ver lan bana. Tamam, bunu sana vereceğim. Nerede olduğunu söyle. Polat Alemdar'ın eski ofisinde bekliyorum. Herkes hazırlansın. Bu akşam mekanın açılışını yapıyoruz. İzin verirseniz bundan sonrası için ben size eşlik edeyim. Sen geri dön. Gerek olursa ararım ben seni. Emredersiniz efendim. Kenan Kuzuzade, hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul istasyonumu nasıl buldun? Fantastik. İşte tam olarak da bu. Fantastik. Tıpkı Phoenix'lerim gibi. Merak etme. Araçların üretimi tamamlanmak üzere. Ama ben bunun için Yusuf'la görüşürsün diye düşünmüştüm. Onlara dair bir endişem yok Kenan. Ben özellikle seninle görüşmek istedim. Çünkü Kenan Kuzuzade çok bilinmeyenli bir denklem. Ben de o denklemi çözmek istiyorum. Dedem Vahap Kuzuzade herhangi bir sorunun çözümünü ararken bir yandan da puzzle yapardı. Parçaları birleştirdikçe bütün sorunların çözüldüğünü söylerdi. Senin puzzle'ında hangi parçalar eksik? Phoenix'lerimi nerede kullanacağımı bildiğinden şüphem yok Kenan. Ben de diyorum ki gel bu işte birlikte olalım. Teklifin beni mutlu etti.
Seninle ortak bir paydada buluşmayı ben de çok isterim. Bak, parçaları birleştirmeye başlıyoruz. Ben bu mekanı çok severim. Polat Alemdar'ın mekanı. Artık Polat Alemdar yok. Ben varım. O zaman dostlarına ve adamlarına veda edeceksin. Silahlarınızı indirin.
Sanırım beni arıyorsunuz. Sanırım sen de beni bekliyorsun. Beni çok hafife aldın Zeynep. Keşke düşmanlığım yerine dostluğumu kazanmayı tercih etseydin. Bana seni öldürmekten başka bir tercih şansı bırakmadın. Oğlun da hep böyle kendi bildiğini yapıyor. Götürün şunu. Mete Bey bu yardımını asla unutmayacak. İnsan bu hayatta dostlarını doğru seçmeli. Zeynep'le ilgili anlatmam gereken şeyler var. Böyle yaparak işimizi zorlaştırıyorsun. Ben senin yaşamanı ve benimle çalışmanı istiyorum. Seninle asla birlikte çalışmayacağım. O zaman sen benim hiçbir işime yaramazsın. Demek peşinden adam da getiriyorsun. Ama bundan sonra seni benim elimden kimse alamaz. İyi misin? Gelmene sevindim. Sen dışarıda bekle. Nereye tapınakçı uşağı? Nereye gidiyorsun lan? Seninle konuşacaktım Polat. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Zeynep'i, Yusuf'u, her şeyi biliyorum. Her zaman bir şeyler öğrenmenin peşinde oldum. Bunun seni hayatta tutacağını sandım.
Ama yanıldın Mete. Asıl sen yanılıyorsun. Bu bilgi beni hayatta tutacak bir koruma kalkanı. Beni öldüremezsin. Kendimi garantiye aldım. Öldürürsen bildiğim her şey açığa çıkar. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok. Geçmişte devlete hizmetin oldu diye şerefinle ölme hakkı veriyorum sana. Aslında ipi boynuna geçirmek lazımdı. Ama al. Kendi işini kendin hallet. Sık hadi. Sık kafana. İki dakika delikanlı olamadın be Mete.